Bize bakan yönüyle öfkeye nasıl bakmamız gerekir? Bize ne anlatması gerekir öfkenin? Öfke bize ne anlatır? Başıboş bir duygu olmadığını anlatır. Bir kere Allah'ın her duyguyu gerçekten bir şeye binaen yarattığını, bir vazifesi olduğunu, bana bir şey anlatmak için aslında beni ziyarete geldiğini kabullenmemi sağlar. Evet, çok sempatik olmayabilir. Pozitif bir duygu değil nihayetinde, negatif bir duygudan bahsediyoruz. Ama nihayetinde orada beni rahatsız eden bir şeyi fark ettirir. O rahatsız eden şeyle birlikte ben kendime dair sorular sormaya başlıyorum. Beni aslında ne rahatsız ediyor? Rahatsız etme sebebi ne? Yani evet, belki konu mankenini de buldum ama bunun rahatsız etme sebebi ne? Ben bunu daha önce yaşamış mıydım? Yani bu şu anda yaşadığım bir şey mi? Bunu daha önce de aslında ben yaşamış mıydım? Ya da hatta ben mi yaşadım yoksa ailemde bir kişi yaşadı, onun öfkesini mi ben şu an sahipleniyorum gibi bunları düşünebiliriz. Mesela bir çocuk zaman zaman annesine ya da babasına öfkelenir. Bu öfkesinde şunu fark edersiniz, aslında eşlerin birbirine olan öfkelerini o çocuk yansıtır. Yani annenin bir duygusunu almıştır. Babanın ona haksızlık ettiği bir yerde belki eşler arasında bir diyalog, bir tartışma yanlarında olmuştur. Ve babasına kendisiyle yaşadığı, tamamen çocukla baba arasında olan bir ilişkide yaşanan bir hadisede öyle bir öfke yansıtır ki normalde o hani o kadar büyütülecek bir hadise değildir. Küçücük bir çocuktur. Ama aslında annenin öfkesini sahiplenmiştir. Ve o öfkeyle birlikte aynı benzer diyelim ki babasının haksızlık ettiğini düşünüyor. O haksızlık ettiği düşüncede o öfkeyi yansıtmaya başlar. Bu tam tersi de mümkün. Anneye de yansıtması mümkün aynı şekilde. Orada bizim işte öfkenin kaynağını bulmamız, güçlü sorular sormamız, onu tanımaya çalışmamız. Tabiri caizse evet, öfke duygusu hoş geldin ama niye geldin diye bir anlama gayreti göstermemiz gerekiyor. Bu bazen komik bulunabiliyor. Yani şimdi alacağım ben duyguyu karşıma oturup konuşacak mıyım yani? İyi oldu da bir çay içelim denebiliyor. Hayır, kastettiğimiz tabii ki bu değil ama bazı şeylerde de duyguları tanımadan onları yönetebilme becerimizin olmayacağını da görmek gerekiyor. Biz hep mesela değil mi birçok eğitimde şunu görürüz, öfke kontrolü. Mesela kontrol bana çok uç bir kelime geliyor. Kontrol etmek. İnsan kendini genel anlamda ne kadar kontrol edebilen bir varlık ki bir duyguyu bu kadar kontrol altına alabilsin. İdare etmek bana mesela daha sempatik gelen bir kelime. Öfkeyi idare edebilmem gerekiyor. Ama şimdi ben bir yerde idareci bile olsam değil mi? Diyelim ki bir ekibim var. Çalışanları, işte birlikte olduğum insanları tanımadan nasıl idare edebilirim? Ortamı, işi bilmeden nasıl idare edebilirim? Önce onları tanımam gerekiyor. İşte bu sorular, bu güçlü sorularda benim idare etmek istediğim ve en çok aslında belki de idare etmem gereken duygum. Çünkü diğer insanlara da zarar verme ihtimalim var sonunda. O duyguyu tanımamı yol açıyor. O duygunun bana neden misafir geldiğini anlamamı sağlıyor. Ve o misafirliği ne kadar sürdüreceğimiz, ne kadar yapacağımız, değil mi? En baş köşede mi oturtacağız, ona sarılacak mıyız, öfkemizi yapışacak mıyız, onu vazgeçilmezimiz haline mi geleceğiz? Hatta bu öfkeli bir insan aman buna işte destur diyerek yaklaşın mı dedirteceğiz? Yoksa bunu zaman zaman bize misafir olan ve o da böyle teğet geçip giden bir hale mi geleceğiz? Yoksa aman bu böyle işte peygamber gibi bir insan, melek gibi birisi deyip hiç öfkelenmeyen, sanki öfke duygusu ona hiç böyle konmamış gibi mi hareket etmeye çalışacağız? O bizim yolda vereceğimiz bir tercih. Ama bu tercihi verirken kendimizi tanıtmak için her duygunun misafir olduğu gibi öfkenin de bize aynı şekilde geldiğini bilmek. Eğer bilmezsek boşuna yaşamış oluruz. Vücudumuza bir ton kortizol salgılatıp işte kalp atışlarımızı hızlandırıp kendimize zarar verip fiziksel olarak ya da ruhsal olarak ya da Allah korusun karşımızdaki insanlara, muhataplarımıza, ki bu en çok ailemiz oluyor birlikte yaşadığımız için, bu ilişkilere zarar verebiliriz, o insanlara zarar verebiliriz, unutulmayacak sözler edebiliriz, unutulmayacak davranışlarda bulunabiliriz. Bu da bizi geri dönülmeyecek bir yere iter. Hem misafiri ağırlamak zorunda kalıp hem de ondan hiçbir keyif almayan bir insan haline geliriz.